You lie every day. In fact, you lie to yourself and you don't even know about it. We often overestimate our ability to control our thoughts, feelings, and behavior. That is why you don't know yourself as well as you think you do. Evet, hepimizin başına gelmiştir. Alışveriş yaparken aklımızda olmamasına rağmen herhangi bir ürünü sepetimize atıvermek. Ya da kasiyere yaklaşırken kasanın hemen yanında sergilenen o çikolatalardan birini satın alıvermek. Ya da bir aboneliğe nasıl olsa iptal ederim diyerek kaydolmak. Gerçekten bu kararları siz mi veriyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Yoksa beyniniz çoktan bu satın alma kararlarını vermiş mi oluyor? İşte tam bu noktada nöropazarlama devreye giriyor. Geleneksel pazarlama öldü ve yerini bilimle alışverişin birleştiği, bilinçaltınızın derinliklerine mesajlar gönderen nöropazarlama aldı. Gelin birlikte bu heyecan verici alanın ne olduğuna bakalım ve bu alanın insanların satın alma davranışlarını nasıl manipüle ettiğini inceleyelim. Nöropazarlama, beyin bilimini kullanarak tüketici davranışlarını anlamayı ve yönlendirmeyi amaçlayan bir alan. Kontrolün gerçekten sizde olduğunu düşünebilirsiniz ama gerçekte mağazaya attığınız o ilk adımdan tutun da sepetinize attığınız ürünler ve alışverişi tamamlarken sepetinize koyduğunuz o son dakika ürünlerin hepsi nöropazarlamanın o eşsiz büyüleyici yöntemleriyle sizi kandırması sonucu gerçekleşti. Geleneksel pazarlama ne istiyorsun diye sorarak bunun üzerine cevaplar üretirdi ve yöntemler geliştirmeye çalışırdı. Ama çoğunlukla insanlar ne istediğinin bilincinde bile değiller. O yüzden bu pazarlama yaklaşımı insanları hiç farkında olmadıkları, hiç haberdar olmadıkları şeyleri aldırma konusunda yetersiz kalıyordu. Nöropazarlama ise beynimizin derinliklerine bakarak anketlerde asla vermediğimiz cevaplara ulaşmaya çalışıyor. Bu sizce neden bu kadar önemli? Çünkü insanlar kararlarının %95'ini mesela o kasada o çikolatayı sepetine atmasını bilinçsizce veriyor. Araştırmacılar özellikle satın alırken duyguların mantıksal kararlardan daha baskın geldiğini vurguluyor. Gelin biraz beynimize bakış atalım. Beynimizde karar verme mekanizmasının 3 bölge sorumlu. Bir neokorteks. Neokorteks sizin içsel mantık uzmanınızdır. Analiz yapar, bunu almalı mıyım diye sorar. İkinci olarak ise orta beyin. Orta beyin duygusal sanatçınızdır. Anlardan, reklamlardan, nostaljik hislerden beslenir. Üçüncü ve sonuncu olarak sürüngen beyin. Çoğunlukla bunu reptilian beyin olarak da duyabilirsiniz. Reptilian beyin ise ilkel tarafınızdır. Hızlı, içgüdüsel, hayatta kalmaya odaklı. Peki bir şeyler satın alırken beynimizin hangi karar verme mekanizması daha baskın çalışıyor dersiniz? Ünlü pazarlamacı ve nörobilimci Colteri, reptilian beyin her zaman kazanır diyor. Bunun yanında Joseph Ledoux, amigdalanın yani korku merkezinin mantıklı beyninizin sandığınızdan çok daha fazla yönlendirdiğini belirtiyor. Nobel ödüllü Daniel Kahneman ise bu içgüdüsel sistemin seçimlerimizin gizli kahramanı olduğunu söylüyor. Özetle hepimiz biraz ilkeliz. Pazarlamacılar peki bu ilkel gücü nasıl ele geçiriyor dersiniz? Tabii ki son zamanlarda gelişen güçlü teknolojiler sayesinde. Bu teknolojiler sayesinde insan yüzünü, göz hareketlerini, ses analizlerini, nabız hareketlerini, beyin dalgalarını ve fMRI dediğimiz bir reklama veya fiyata bakarken beyninizin hangi bölgelerinin aktif olduğunu ortaya koyan bir takım gelişmiş yöntemlerle reptilian beyninizi kontrol edebilmek için veriler topluyor, bunları işliyor ve sizin duygularınızı kontrol edebilmek için yöntemler geliştiriyorlar. Siz daha alışverişinizi tamamlamamışken o çikolatayı alsa mıydım acaba diye düşünmenize bile olanak tanımadan size o çikolatayı aldırmak için beyninize evet sinyalleri gönderiyor ve beyninize saldırıyor. Sonuç olarak çikolatayı ona aslında hiç ihtiyacınız olmasa bile satın almış oluyorsunuz. Peki bu ilkel beyin dediğimiz reptilian beyin nasıl çalışıyor ve pazarlamacılar nörobilimcilerle çalışarak bu alanı nasıl manipüle ediyorlar? Beynin bu kısmı daha çok ben merkezcidir ve karar verme aşamasında daha çok bana ne kazandırır sorusunu sorar. Beynin bu bölümü kontrast seviyor ve somut şeyleri tercih ediyor. Laf değil gerçek faydayı arıyor. Başlangıç ve bitişlere dikkat ediyor, görsellere bayılıyor ve size ihtiyacınız olmayan şeyleri aldırıyor. Siz aslında hiç farkında bile olmadan size istediği şeyleri satın aldırıyor. Büyük indirim var, beyninize direkt bir satın al mesajı gönderiyor. Kırmızı renkli satın alma butonlarıyla sizi satın almaya zorluyor. Bütün bu çabanın hepsi sizin reptilian ilkel beyninize hitap ediyor. Düşünmeden, refleksle karar vermenizi sağlıyorlar. Yani kısacası pazarlamacılar beynin en ilkel kısmını fısıldayarak sana aslında hiç ihtiyacın olmayan şeyleri hayatta kalma içgüdüsüyle satın aldırıyor. Pepsi 1976'da Kurt adım testi denilen bu çalışma ortaya koydu. Bu çalışmadaki asıl amaç Pepsi'nin Coca-Cola'dan daha iyi tada sahip olduğunu herkese göstermekti. Bu teste katılan katılımcılar
katılımcıların %57'si Pepsi'yi Coca-Cola'ya tercih etti. Ancak nörolog Reed Montague bu çalışmayı MRI testine sokmaya karar verdi. MRI testinde sonuçlar şaşırtıcıydı. Kör tadım testi yapıldığında ve markalar bilinmediğinde Pepsi yine kazanıyordu. Ancak katılımcılara markalar gösterildiğinde Coca-Cola %75 oranla Pepsi'yi geçti. Sizce de garip değil mi? Pepsi'nin tadı Coca-Cola'dan daha iyiyken Coca-Cola marka tanınırlığında %75 oranla seçiliyor. Peki sizce tadı daha iyi olmasına rağmen neden katılımcıların %75'i Coca-Cola'yı Pepsi'ye tercih etmişti? Cevap çok basit. Coca-Cola yıllarca aile, mutluluk, arkadaşlık temalı bir sürü reklam filmi yapmıştı. Noel Babalı reklamları, yazın serinleten o şişeyi veya Share a Coke yani bir Coca-Cola paylaş kampanyalı reklamları hatırlayın. Veya Türkiye'de klasik olan o Ramazanlarda ortaya çıkan Coca-Cola aile masasını hatırlayın. Bu tarz pazarlama teknikleri sayesinde Coca-Cola beynimizin duygusal taraflarını harekete geçirmeyi başarmıştı. Reed Montague'un MRI testine katılan katılımcılara Coca-Cola markası ilk gösterildiğinde beynin duygularla bağlantılı bölgesi olan medial prefrontal korteksi aktive oldu. Yani katılımcıların çoğu Coca-Cola'yı bir kola olarak görmekten ziyade onunla bir duygusal bağ kurmuştu. Onu her gördüğünde çocukluk anılarını, aile yemeklerini, arkadaşlıklarını hatırlıyorlardı. Ve böylelikle Coca-Cola %75 oranla Pepsi'den daha fazla seçildi. Kısacası tat algısı bile marka algısının önüne geçememişti. Bu örnekler sadece laboratuvarla da sınırlı değil. Nöro pazarlamanın etkileri gerçek anlamda her yerde karşınıza çıkıyor. McDonald's'ın logosunu bir hayal edin. O kırmızı ve sarı renkler öylesine mi seçildi sizce? Hiç düşündünüz mü neden McDonald's'ı her gördüğünüzde canınız hamburger çekiyor? Ya da neden McDonald's yakınlarından geçerken bir anda kendinizi McDonald's'ın içerisinde sipariş verirken buluyorsunuz? Çok basit. McDonald's renkleriyle beyninizi manipüle ediyor. Kırmızı beyin, dikkat, enerji ve açlık merkezlerini tetikler. Hızlı kalp atışı, yükselen heyecan ve aniden yemek yeme isteği uyandırır. Sarı renk ise mutluluk ve sıcaklık hissi veriyor. Psikolojik olarak kendini rahat hissediyorsun ve hızlı karar alma eğilimine giriyorsun. Yani McDonald's'ın o parlak sarı M harfi yalnızca bir logodan ibaret değil. Yani beynine gel buraya, kendini iyi hissedeceksin diyor. McDonald's bu yöntemi çok ustalıkla kullanıyor. Ve sonuç olarak bir McDonald's tabelası gördüğünüzde beyniniz direkt olarak açlık sinyalleri göndermeye başlıyor. Siz gerçekten kendi isteğinizle McDonald's'a girip satın aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Hayır, nöro pazarlama sizi burada da kandırıyor. Ya da Amazon'un son 3 ürün iletilerini hatırlayın. Eminim birçok kez buna denk gelmişsiniz. Bu uyarılar FOMO'yu harekete geçiren kıtlık ilkesine dayanıyor. Beynimiz bir şeyin nadiren mevcut olduğunu düşündüğünde ona bir değer atfediyor ve direkt olarak bir satın alma eğiliminde bulunuyor. Bu bilişsel yanılgı binlerce yıl önce yaşayan avcı toplayıcı atalarımızdan kalıyor. O dönemlerde kaynaklar sınırlıyken hızlı hareket etmek hayatta kalmak için çok önemliydi. Aynı mekanizma bugün için de geçerli aslında. Ne kadar rasyonel kararlar veriyor olursak olalım, kıtlık algısı satın alma eğilimimizi hızlandırıyor. İşte gerçekleri artık biliyorsunuz. Nöro pazarlama bir sihir değil, bilim ve her gün sizi hedef alıyor. Ama asıl güç sizde, farkındalık. İçgüdülerinizi dinleyin ama mantığınızın da devreye girmesine izin verin. Bu oyunu sizin oynadığınızı aklınızdan asla çıkarmayın. Seçimlerinizi güçlendirin, uyanık olun ve daha rasyonel kararlar verin. En son düşünmeden satın aldığınız şey neydi? Yorumlarda buluşalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.